Merhaba arkadaşlar, ben Ceo Rehber. Bu videoda NDVI konusunu detaylı ve anlaşılır bir şekilde ele alacağız. NDVI uzaktan algılama çalışmalarında en sık kullanılan indekslerden biridir. Özellikle bitki örtüsünü incelemek, tarım alanlarını değerlendirmek, orman sağlığını takip etmek ve zaman içindeki değişimleri görmek için etkili bir yöntemdir. NDVI nedir? Neden kullanılır? Bitkilerle ışık arasındaki ilişki nedir? Kırmızı bant ve yakın kızılötesi bant neden önemlidir? NDVI formülü neyi ifade eder? Sentinel ve Landsat gibi uydu verilerinde hangi bantları kullanırız ve sonuçta elde ettiğimiz değerleri nasıl yorumlarız, bunları konuşacağız. NDVI temel olarak kırmızı ışık ve yakın kızılötesi ışık arasındaki farktan yararlanır. Sağlıklı bitkiler bu iki ışık türüne farklı tepki verir. NDVI de bu farkı kullanarak bitki örtüsünün yoğunluğu ve canlılığı hakkında bize sayısal bir değer sunar. NDVI normalize edilmiş fark bitki indeksi anlamına gelir. Uzaktan algılama çalışmalarında bitki örtüsünün yoğunluğunu ve sağlığını değerlendirmek için kullanılır. Özellikle sağlıklı bitkiler güneşten gelen ışığın farklı dalga boylarına farklı şekilde tepki verir. Bazı dalga boylarını daha fazla soğurur, bazılarını ise daha fazla yansıtır. Sağlıklı bir bitki yaprağı kırmızı ışığı büyük oranda soğurur. Buna karşılık yakın kızılötesi ışığı yüksek oranda yansıtır. Yakın kızılötesi bölgeyi insan gözü göremez. Ama uydu sensörleri bu bölgedeki yansımayı ölçebilir. Eğer bir yüzey kırmızı ışığı düşük, yakın kızılötesi ışığı yüksek yansıtıyorsa bu yüzey büyük ihtimalle sağlıklı bitki örtüsüne sahiptir. Eğer bu fark düşükse o alanda bitki örtüsü zayıf olabilir ya da yüzey bitki dışı bir yüzey olabilir. Mesela çıplak toprakta kırmızı ve yakın kızılötesi yansıma arasındaki fark sağlıklı bitki kadar belirgin değildir. Şimdi bu mantığı daha iyi anlamak için elektromanyetik spektrum tarafına bakalım. NDVI'yi gerçekten anlamak için elektromanyetik spektrumu bilmek gerekir. İnsan gözü elektromanyetik spektrumun sadece küçük bir bölümünü algılayabilir. Bu bölüm görünür ışık bölgesidir. Mavi, yeşil ve kırmızı renkleri bu bölgede görürüz. Fakat güneşten gelen enerji sadece görünür ışıktan oluşmaz. Mor ötesi, yakın kızılötesi, kısa dalga kızılötesi ve mikrodalga gibi farklı dalga boyları da vardır. NDVI için en önemli bölge kırmızı bant ve yakın kızılötesi banttır. Kırmızı bant görünür ışık bölgesinde yer alır. Sağlıklı bitkiler kırmızı ışığı fotosentez için kullanır. Bu bandı büyük ölçüde soğurur. Yani sağlıklı bir bitkide kırmızı bant yansıması düşüktür. Yakın kızılötesi bant ise görünür ışığın hemen sonrasında yer alır. İnsan gözü bu bölgeyi algılayamaz ama uydu sensörleri ölçebilir. Sağlıklı bitkiler yakın kızılötesi ışığı yüksek oranda yansıtır. Ekranda sağlıklı ve stresli yaprak karşılaştırmasını görüyorsunuz. Sağlıklı bir yaprakta kırmızı ışık düşük yansır, yakın kızılötesi ışık yüksek yansır. Bu iki değer arasındaki farkı da NDVI yakalar ve yüksek değerler üretir. Stresli veya ölü bir yaprakta ise bu davranış değişir. Bitki artık kırmızı ışığı sağlıklı yaprak kadar güçlü soğuramaz. Yakın kızılötesi yansıması da düşer. Böylece kırmızı ve yakın kızılötesi ışık arasındaki fark azalır. NDVI değeri de buna bağlı olarak düşer. Şimdi bu iki bandın nasıl bir formülle bir araya getirildiğine bakalım. NDVI formülü yakın kızılötesi bant ile kırmızı bant arasındaki farkı kullanır. Formül yakın kızılötesi değerden kırmızı değerin çıkarılması ve bu sonucun yakın kızılötesi ile kırmızı değerin toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Yakın kızılötesi değer bitkilerde yüksek olur. Kırmızı değer ise sağlıklı bitkilerde düşük olur. Biz bu ikisi arasındaki farkı aldığımızda bitkinin yansıma davranışını ortaya çıkarmış oluruz. Ama sadece fark almak yeterli değildir çünkü farklı görüntülerde ışık koşulları, yüzey parlaklığı veya sensör değerleri de değişebilir. Bu yüzden formülde bu fark iki bandın toplamına bölünür. Böylece değer normalize edilir. Normalize edilmesi farklı alanları ve farklı görüntüleri karşılaştırmayı daha anlamlı hale getirir. Zaten NDVI adındaki normalize edilmiş ifadesi de buradan gelir. Şimdi bu formülü kullanırken hangi uydu bantlarını seçmemiz gerektiğine bakalım. Az önce gördüğünüz gibi NDVI hesaplamak için iki temel banda ihtiyacımız var. Birincisi kırmızı bant, ikincisi yakın kızılötesi bant. Fakat bu bantların numarası her uydu sisteminde aynı değildir. Bu yüzden NDVI yaparken kullanılan uydu verisinin bant yapısını mutlaka bilmek gerekir. Sentinel-2 verisinde kırmızı bant, bant 4'e karşılık gelir. Yakın kızılötesi bant ise bant 8'e karşılık gelir. Bu yüzden Sentinel-2 ile NDVI hesaplanırken bant 8 ve bant 4 bantları kullanılır. Yani Sentinel-2 için mantık yakın kızılötesi olan bant 8'den kırmızı olan bant 4'ü çıkarıp bant 8 ile bant 4'ün toplamına bölmektir.
Landsat 8 veya 9 verilerinde ise kırmızı bant band 4'e, yakın kızılötesi bant band 5'e karşılık gelir. Bu yüzden Landsat 8 veya 9 ile NDVI hesaplarken band 5 ve band 4 bantları kullanılır. Daha eski Landsat sensörlerinde band numaraları değişir. Landsat 5 ve 7'de kırmızı bant band 3, yakın kızılötesi bant ise band 4'e denk gelir. Analizden önce mutlaka veri setinin band tablosuna bakmak gerekir. Şimdi bantları doğru seçtikten sonra elde ettiğimiz NDVI değerlerini nasıl yorumlayacağımıza bakalım. NDVI sonucunda elde edilen değerler -1 ile +1 arasında değişir. Bu değer bize yüzeyin bitki örtüsüyle ilişkisi hakkında bilgi verir. Eksi değerlere yakın sonuçlar genellikle su yüzeyleri, kar, bulut veya bitki örtüsü olmayan bazı yüzeylerle ilişkili olabilir. Özellikle su yüzeyleri yakın kızılötesi ışığı çok düşük yansıttığı için NDVI değerleri çoğunlukla negatif çıkar. Sıfıra yakın değerler genellikle çıplak toprak, kaya yüzeyi, kumluk alan, yapılaşmış yüzey veya çok zayıf bitki örtüsü gibi alanları gösterebilir. 0.2 ile 0.5 arasındaki değerler genel olarak orta düzey bitki örtüsüyle ilişkilidir. Bu alanlarda bitki vardır ama çok yoğun veya çok sağlıklı bir vejetasyon olmayabilir. 0.6 üzerindeki değerler ise genellikle yoğun ve sağlıklı bitki örtüsünü ifade eder. Ormanlar, iyi gelişmiş tarım alanları veya güçlü yeşil alanlar bu aralıkta görülebilir. Ama burada şunu özellikle vurgulamak gerekir. Bu eşikler her çalışma alanında aynı olmayabilir. NDVI yorumunda bölgenin iklimi, mevsimi, bitkilerin türü ve veri kalitesi önemlidir. Örneğin yarı kurak bir bölgede 0.4 değeri oldukça iyi bir bitki örtüsünü temsil edebilir ama nemli ve yoğun ormanlık bir bölgede aynı değer daha düşük bir yoğunluk anlamına gelebilir. NDVI'nin önemli olmasının temel nedeni geniş alanlardaki bitki örtüsü durumunu hızlı ve düzenli şekilde izlememizi sağlamasıdır. Her noktaya gidip bitki sağlığını kontrol etmek çoğu zaman mümkün değildir. Özellikle büyük tarım alanları, ormanlık bölgeler veya geniş ekosistemlerde bu iş hem zaman alır hem de maliyetlidir. Uydu görüntüleri sayesinde aynı alanları belirli aralıklarla izleyebiliriz. NDVI de bu görüntüler üzerinden bitki örtüsünün nasıl değiştiğini görmemize yardımcı olur. Tarım çalışmalarında NDVI oldukça yaygın kullanılır. Bir tarla içinde bitki gelişimi her yerde aynı olmayabilir. Bazı bölgelerde bitki daha sağlıklı gelişirken bazı bölgelerde stres görülebilir. NDVI haritası bu farklılıkları görmemizi sağlar. Böylece tarımsal yönetimde hangi alanlara daha fazla dikkat edilmesi gerektiği belirlenebilir. Ormancılık çalışmalarında ise NDVI orman sağlığını izlemek için kullanılabilir. Orman yangınlarından sonra yanan alanların tespiti, yangın sonrası izleme, kuruma riski veya zaman içindeki değişim NDVI ile incelenebilir. İklim değişikliği ve çevresel izleme çalışmalarında da NDVI sık kullanılır. Uzun yıllara ait NDVI verileri incelenerek bitki örtüsünün zaman içindeki değişimi görülebilir. Mesela bir bölgede yıllar boyunca büyüme sezonundaki NDVI değerleri düşüyorsa, bu durum iklim koşullarındaki değişimle, su stresiyle veya arazi kullanımındaki dönüşümle ilişkili olabilir. Genel olarak toparlayacak olursak NDVI, bitki örtüsünü uydu görüntüleri üzerinden analiz etmek için kullanılan uzaktan algılama indekslerinden biridir. Kırmızı bant ve yakın kızılötesi bant arasındaki ilişkiye dayanır. Sağlıklı bitkiler kırmızı ışığı daha fazla soğurur, yakın kızılötesi ışığı daha fazla yansıtır. NDVI bu farkı sayısal bir değere dönüştürür ve bize bitki örtüsünün yoğunluğu ile canlılığı hakkında bilgi verir. Bu videoda NDVI'nin ne olduğunu, hangi mantıkla çalıştığını, hangi uydu bantlarının kullanıldığını, formülün ne anlama geldiğini ve sonuçların nasıl yorumlanabileceğini anlattık. Bir sonraki videoda bu teorik bilgiyi uygulamaya dökerek ArcGIS Pro üzerinden NDVI analizinin nasıl yapıldığına bakacağız. Eğer video sizin için faydalı olduysa kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Ben GeoRehber, bir sonraki videolarda görüşmek üzere.